yıllarda hep aynı senaryo yaşandı. Ermenistan Azerbaycan'a saldırır, Türkiye ve Azerbaycan uluslararası toplumu devreye sokar, daha sonra da ateşkes yapılırdı. Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine, 27 Eylül'de bir kez daha saldırdı. Yine Türkiye ve Azerbaycan'ın uluslararası toplumu devreye sokarak, ateşkes isteyeceğini düşündüler. Ama bu defa kazın ayağı öyle olmadı. Yaş tahtaya bastılar. Bu defa tam tersi oldu. Azerbaycan'ın beklenmedik şekilde karşılık vermesi, Ermenistan'ı korumakla mükellefiz, ama savaş Ermenistan topraklarında değil dese de, baktı gördü ki, Azerbaycan'ın duracağı yok, Ermenistan'ın daha fazla zarar görmemesi için, devreye girdi ve 10 saat süren görüşmeler sonucu, ateşkes ilan edilmesini sağladı. Ermenileri ateşkes diye yalvartan, Rusya'yı araya girip ateşkese aracılık yapmaya iten sebepler neydi? Avec le fantasme en quelque sorte de leur propre histoire, je pense essentiellement à la Türkiye, bu saldırıya destek olan Fransa'nın tüm adımlarını, aylar öncesinden saniye saniye izlemeye başlamıştı. Peki, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı harekete geçiren olaylar neydi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dikkatini çeken hareketlilikler nelerdi? Fransa, Suriye Haseke'de, sözde Batı Ermenistan'dan Ermeni ailelerin akrabalarından oluşan, gönüllü askeri bir tabur kurmuştu. Bu Ermeni taburu, ilk başta 45 kişiyle kurulmuş, Kaleşnikov tüfek ve 4 adet tankla donatılmıştı. Ermeni taburunun eğitimleri de PKK teröristlerine ait kamplarda verilmekteydi. Fransa bu Tugay'ı, Suriye Haseke'nin kuzeyinde Tel Tamir bölgesinde, Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile kurulan sıcak temas hattında konumlandırıyordu. Fransa'nın, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a saldırmasından hemen önce, Suriye'deki Ermeni Tugay'ını Süleymaniye İran üzerinden Karabağ'a gönderdiği tespit edildi. Yine, Lübnan'daki bazı grupların da Karabağ'a gönderildiği de Türkiye tarafından adım adım izlendi. Irak ve Suriye'de bulunan bazı PKK ve DAEŞ gruplarının da, Fransa'nın kontrolünde Karabağ'a gönderilmesi Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından adım adım izlendi. Suriye'deki Ermeni Tugayı'nın Karabağ'a gönderilmesi, PKK ve DAEŞ'lilerin hareketliliği, Lübnan'daki grupların sevkini iyi takip eden Türkiye, Azerbaycan'la bilgi paylaşımı yaparak tüm hazırlıklarını önceden yaptı. Hatta Azerbaycan sosyal medya kullanıcıları 20 gün öncesinden Azerbaycan'da yedek ve emekli subayların göreve çağrıldığını bile yazdı. Ve beklenen oldu. Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan Dağlık Karabağ'a saldırdı. Azerbaycan ordusu şimdiye kadar görülmemiş bir hızla saldırıya geçerek yıldırım hızıyla stratejik noktaları ele geçirdi. Ermenilerin üzerine kabus gibi çöktü. İran'dan Ermenistan'a gönderilmek istenen silah ve cephane yüklü kamyonlar, İran'da yaşayan Güney Azerbaycanlı Türkler tarafından engellendi, yakılanlar oldu. Ermenistan'a geçmelerine izin verilmedi. İran, Karabağ meselesinde taraf olur, Ermenilere destek olursa başını gelecekleri biliyor. İran'da yaşayan 40 milyon Güney Azerbaycan Türk'ü ayaklanır. Fransa istemeyerek de olsa, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekmeğine yağ sürdü. Midya'da pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Füzuli'nin 4 kəndi və Cəbrailin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırıları 1991 ila 1992 yıllarında artmaya başladı. 1992 yılı, Şubat ayının 25'ini 26'sına bağlayan gece, Ermeni birlikleri halkının tamamı Azerbaycan Türklerinden oluşan Hocalı şehrine saldırdı.
25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan o karanlık salı gecesi Şehir tanklarla darmadağın edildi. Silahsız halk feci bir şekilde soykırıma maruz kaldı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar vahşice katledildi. 613 kişi öldürüldü, 487 kişi yaralandı, 1275 kişi esir edildi, 150 kişi kayboldu. Hocalı'da yapılan soykırıma dünya devletleri tarafından hiçbir sert tepki gösterilmedi. Bunun üzerine Ermeniler saldırılarını devam ettirdiler. Azerbaycan'da oluşan hakimiyet boşluğundan istifade eden Ermeniler, 8 Mayıs 1992'de Şuşa, 18 Mayıs'ta ise Laçin bölgelerini işgal ettiler. 1992 yılı sonlarında Ermenilerin saldırılarının yeni bir aşaması başladı. Ermenistan'ın işgal birlikleri Aralık ayının 10. günü Zengilan bölgesinin 12 köyünü işgal etti. Ermeni birlikleri, 27 Mart 1993 tarihinde, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesini tamamen işgal etti. 1993 Temmuz ayının sonlarında Azerbaycan'ın Ağdam şehri, 23 Ağustos'ta Füzuli, 24 Ağustos'ta Cebrail, 31 Ağustos'ta Kubatlı ve 29 Eylül'de ise Zengilan Ermeniler tarafından işgal edildi. Böylece, Karadeniz'den Akdeniz'e Büyük Ermenistan Devleti kurmak isteyen Ermeniler, Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı kuvvetleri ile birlikte, 1992-1993 yılları arasında Azerbaycan topraklarının %20'sini, Dağlık Karabağ'ı ve ona bağlı 7 bölgeyi işgal ettiler. Bugün Azerbaycan topraklarının %20'si halen işgal altında. Ermeniler, Dağlık Karabağ'daki Kelbecer bölgesindeki Ağdaban köyüne saldırarak, 130 evden meydana gelen köyü, tamamıyla yakmış, köyden 779 kişiyi esir etmiş, 67 kişiyi de acımasızca katletmiştir. Yaşlı 8 kişiyi ve 7 kadını ise, diri diri ateşte yakmışlardır. İnsanlar sadece Türk olduğu için gaddarca öldürülmüş, yardımsız yaşlılar, çocuklar ve kadınlar soykırıma maruz kalmışlardır. Ermeniler, Türkleri öldürdükten sonra, ölülerin başlarının derisini soyarak gözlerini çıkartmış, insanlığa karşı en büyük cinayeti işlemişlerdir. Ermenistan'ın, bugüne kadar Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonucu, Azerbaycan devletinin %20'si işgal edildi, 20 binden fazla Azerbaycanlı öldürüldü, 200 binden fazla insan yaralandı ve 1 milyondan çok insan ise göçe zorlandı. Soruna çözüm bulmak için yürütülen diplomatik çabalarsa sonuç vermekten uzak. Uluslararası toplum ise, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesini istemek yerine, ateşkes sağlayarak, Ermenilerin işgal ettiği yerlerde kalmasına sessiz kalmışlardır.